Bir zamanlar krallıklar vardı. Tahtlar babadan oğula geçerdi. Şimdi diyorsunuz ki hoca da amma eskiye gitti. Sonra demokrasi geldi. Dediler ki artık soy değil oy konuşacak. Artık liyakat var. Babadan oğula yönetim bitti. Ama öyle miydi gerçekten? Ya da ne derece öyleydi? Bugün sandığa gitsek de karşımıza çıkanlara bakınca insanın aklı gidiyor. Adamın siyasetçi olmayan oğlu milletvekili olmuş. Babası ölünce koltuğu da miras almış. Hoş geldiniz siyasi hanedanlıklar çağına. Siyasette özgeçmiş nasıl yazılır? Normal vatandaş özgeçmiş yazar. Eğitim, tecrübe, dil vesaire. Bazı siyasetçiler için özgeçmiş daha kısadır. Baba milletvekili ya da amca bakan, dayı parti yöneticisi. Referans mı? Bizzat kan bağı. Bu sadece bir siyasi partiye mi özgü? Hayır. Bu sadece tek partinin sorunu değil. Bu sistemin alışkanlığı. Peki sadece Türkiye'ye özgü mü? Maalesef ona da hayır diyeceğim. Türkiye'ye gelmeden önce dünyaya bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, demokrasinin vitrini olarak sunulan ülke. Kennedy ailesi. John Kennedy başkandı. Kardeşi Ted Kennedy 1962'den öldüğü 2009 yılına kadar senatördü. Kardeşi Robert Kennedy senatördü. Yeğeni Junior Robert Kennedy bugün hala siyasetin içinde. Bush ailesi. Baba Bush başkan, oğul Bush başkan. Aynı soyadı, aynı güç merkezleri. Clinton'lar. Bill Clinton başkan. Eşi Hillary Clinton Dışişleri Bakanı, daha sonra başkan adayı. Hindistan'da da Nehru Gandhi ailesi. Pandit Gandhi başbakan, kızı Indira Gandhi başbakan, torunu Rajiv Gandhi başbakan, sülalede sayısız milletvekili. Fransa'da Le Pen ailesi. Baba Jean-Marie Le Pen, kızı Marine Le Pen. Bunlar ilk bakışta görülebilecek örnekler ama istenirse daha fazla bulmak mümkün. Bu ülkelerin ortak noktası ne? Hepsi demokrasiyle yönetiliyor ama siyaset belli ailelerin etrafında dönüyor. Kimse bir politikacının çocuğu siyasete giremez demiyor. Ama soru şu, gerçekten eşit bir yarış mı var? Soyadı medyaya erişim demek, parti içinde ağ demek, bağışçılara yakınlık demek, bürokrasiyle önceden kurulmuş ilişkiler demek. Yani sandık eşit olabilir ama başlangıç çizgisi eşit değil. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de siyasetin genetiği var. Bazı soyadları genetik olarak sürekli karşımıza çıkıyor. Baba milletvekili, oğul milletvekili, anne bakan, kardeş belediye başkanı, amca parti yöneticisi, yeğen danışman. Üstelik bu durum sadece tek bir siyasi görüşe ait değil. Sağda da var, solda da var. Merkezde de var, uçlarda da var. Çünkü mesele ideoloji değil. Mesele siyasetin kapalı bir meslek haline gelmesi. Sade vatandaş için siyaset uzaktan izlenen, içine girilmesi zor, bizden birinin nadiren çıktığı bir alan. Ama bazı aileler için siyaset neredeyse doğal miras gibi. Merhum Başbakan Adnan Menderes, bir dönemin sembol ismi. Oğlu Aydın Menderes, gençlik yıllarından beri ölünceye kadar siyasetin içindeydi. Bugün hala o soyadı siyasette ağırlığı olan bir etiket gibi duruyor. Rahmetli Turgut Özal, ülkenin ekonomisini değiştiren lider. Oğlu Ahmet Özal, kardeşleri Korkut Özal ve Yusuf Bozkurt Özal meclis koridorlarında milletvekili olarak görmüştük kendilerini. Kimse yasak demiyor. Bu siyasetçilerin elbette bir kısmı liyakatle ve hizmet için oralara gelmiştir. Ancak yine de 86 milyonluk ülkede bize şunu gösteriyor. Liyakat değil, soyadın bilinirliği siyasette hala ağır basıyor. Bu kapı herkese aynı açıklıkta değil. Şimdi örneklere devam edelim ki mesele görünür olsun. Gaziantep'te bir milletvekili vefat ediyor. Yerine kim geliyor? Oğlu. Siyasi geçmişi var mı? Yok. Ama soyadı var. Anlaşılan o ki bu yeterli. Bülent Arınç'ın oğlu, İhsan Arslan'ın oğlu, yine babalarının izinden milletvekili olanlardan. Bu noktada insanın aklına şu geliyor. Milletvekilliği acaba noterle devredilen bir şey mi? Yoksa bu bir tesadüf mü? İşte başka bir örnek. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etmek durumunda kalan Melih Gökçek'in oğlu baba sahneden inince hop hemen mecliste milletvekili. Demek ki siyasete girmenin formülü şöyle. Doğ,
Soyadını tanı, milletvekili ol. Yani liyakat bir tarafa, tanınmış soyadla kapı zaten açık. Şimdi önemli bir parantez açalım. Bu mesele sağ, sol, iktidar, muhalefet meselesi değil. Farklı partilerden, farklı dönemlerde örnekler var. Baba milletvekili, oğul milletvekili, anne siyasetçi, yani siyaset zamanla bir hizmet aracı olmaktan çıkıp bir aile geleneğine dönüşüyor. Peki vatandaş bunu nasıl okuyor? Sade vatandaş ne görüyor biliyor musunuz? Şunu görüyor. Ben ne yaparsam yapayım bu oyuna geç katılıyorum. Genç biri siyasete girmek istiyor. Kapılar kapalı, listeler dolu, koltuklar tanıdık. Sadece seçimden geçmek yetmiyor. Asıl yarış sandığın öncesinde başlıyor. Parti listesinde yer bulmak, kamuoyu yoklamasında adını duyurmak, siyasi bağlantı kurmak. Ve burada eşitlik birden kaybolur. Çünkü herkesin bir akrabası yok. Herkesin soyadı seçimde avantaj sağlamıyor. Sonuç, demokrasi diyebildiğimiz sistem bazen sadece farklı bir kapıdan aynı aileyi içeri alma mekanizmasına dönüşüyor. Sonra da diyoruz ki gençler neden siyasete ilgi duymuyor? O zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Sandık eşit olabilir. Peki fırsatlar eşit mi? Demokrasi gerçek bir yarış mı yoksa sadece siyasi mirasın devamı mı? Vatandaş, sen oy verebilirsin ama sandığın içinden çıkanlar hep aynı çevrelerden. Bu siyasete olan güveni zedeliyor ve demokrasi yavaş yavaş bir katılım rejimi olmaktan çıkıp bir seyir rejimine dönüşüyor. Şimdi dürüst olalım. Demokrasi var, sandık var, oy var ama bir de görünmeyen bir şey var. Soyad avantajı. Taht yok belki ama koltuk tanıdık. Babadan oğula yönetim kalktı diyoruz ya, belki sadece taht kalktı. Hanedan devam ediyor.